Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Synapse ayarlarının GPU bölümünü anlatmaya devam ediyoruz. GPU Live Frequency dediği bölüm grafik işlemcisinin şu an anlık olarak hangi frekansta çalıştığının bilgisini bize vermekte. Time in States dediği bölüm telefonumuz açık olduğu süre boyunca grafik işlemcisi hangi frekanslarda ne kadar süre çalışmış bunun bilgisini bize vermekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bekleme süresi telefonun ekran kilitli olduğu konumda en alt frekansta beklediği için en çok 260 MHz'de beklemiş bizim grafik işlemcimiz şu anda. GPU Max Min Clock Control dediğimiz bölüm grafik işlemcisinin en yüksek ve en düşük frekans limitlerini ayarlamamıza yarıyor arkadaşlar. Yani belli bir frekanstan aşağıya hiç düşmesin veya belli bir frekanstan yukarıya hiç çıkmasın şeklinde ayarlayabiliriz. Tabii bunu ne kadar yükseltirsek o kadar grafik işlemcimiz yüksek frekanslarda daha fazla ısınacaktır ve daha fazla pil harcayacaktır. Bunları bu şekilde kullanım şeklimize yönelik olarak ayarlayabiliriz. Fabrika ayarı 650 MHz'miş en yüksek grafik hızı. Ben bir mod yükselttim ve 702 yaptım. Örnek bu şekilde. GPU Governor dediği grafik işlemcisinin işlemleri yönetme politikasını ayarlıyor arkadaşlar. Yani bir grafik işlemi geldiği zaman grafik işlemcisine ne kadar aktif davranacağını ayarlıyor. Mesela bir grafik işlenirken grafik işlemcisi hemen yüksek frekanslara çıkıp o işlemi daha hızlı bir şekilde yapabilir. Tabii daha fazla pil harcamak koşuluyla. Veya orta frekanslarda, düşük frekanslarda uzun bir sürede aynı işlemi yavaş yavaş yapabilir. Burada statik en fazla pil ömrü ve daha isteksiz grafik geçişleri verecektir bize. Boost'da da çok yüksek performans sağlayacaktır ama pili çok fazla harcayacaktır. GPU Interactive Governor Tunables dediği bölüm sadece Interactive Governor yönetici ayarımızın detaylı ayarları demek. Yani yukarıdan interaktif seçmediğiniz zaman şu Interactive Governor Tunables bölümündeki 3 ayar bir değişiklik yapmayacaktır cihaz performansında. Sadece interaktif modunda bu 3 ayar geçerli olacaktır arkadaşlar. Şimdi şurada GPU High Speed Clock dediğimiz ayar grafik işlemcisi, örnek verelim, bir işlem yükü belli bir yüzdenin üzerine çıktığı zaman, yani örnek veriyorum grafik işlemcimizin %70 bir grafik yükü olsun o an işlemekte olduğu. Böyle olduğu zaman grafik işlemcisi hemen dinlenme frekansından daha yüksek frekanslara doğru çıkmaya başlayacak. İşte burada grafik işlemcisinin ilk olarak çıkacağı frekansı belirliyor. Daha doğrusu şöyle diyelim. Birdenbire 419 MHz frekansına çıkıyor grafik işlemcimiz. Anında grafikleri takılmadan seri bir şekilde işleyebilmek için belli bir yükün üzerine çıktığı zaman tabii ki. Aşağıdaki seçenek bunu daha iyi açıklıyor arkadaşlar. GPU High Speed Load dediği grafik işlemcisinin şurada ayarladığımız 419 MHz frekansa ne kadar bir yük aldığı zaman çıkacağını belirtiyor bize. Buradaki ayara göre %85 grafik yükünün üzerine çıktığı zaman grafik işlemcisi çalışma frekansını 260 MHz'den direkt olarak 419 MHz'e çıkarıyor ve işlem yükü artık %50'nin %40'ın altına düşene kadar
temel en düşük frekansı 419 MHz kabul ediyor ve 419'dan aşağı hiç düşmüyor arkadaşlar. Çünkü grafiklerin takılma ve kasma yapmaması için böyle bir politika izliyor. Aşağıdaki GPU High Speed Delay seçeneğimizde %85'in üzerindeki işlem yükü geldiği anda mı veya geldikten birkaç milisaniye sonra şuradaki High Speed Clock değerine çıkmasını, bir gecikme süresi ayarlıyoruz yani burada. Örneğin 5 milisaniye sonra High Speed Clock hızına çıksın. Eğer 5 milisaniye içerisinde bu %85 yük tekrardan düşecek olursa hiç 419 MHz hızına çıkmamış olacak işlemcimiz bu şekilde. Bu ayarı yükseltmenizi tavsiye etmiyorum çünkü grafiklerde bir gecikmeye sebep oluyor. GPU Power Policy Control bölümüne gelecek olursak burada Demand, Always On ve Coarse Demand dediği 3 tane ayarımız mevcut. Şöyle açıklayalım. Burada grafik işlemcisi eğer fazla bir işlem yapmıyorsa veya sıfır işlem yükü durumundaysa dinlenme konumuna geçtiği zaman grafik işlemcimiz güç yönetim modülü grafik işlemcisinin gücünü tamamen kapatıyor. Ve hiç grafik işlemcimiz hiç işlem yapmadığı zaman hiç pil harcamamış oluyor arkadaşlar. Buna Coarse Demand şeklinde ayarlamamız sonucunda bu politikayı izliyor. Always On dediğim grafik işlemcimizin gücü yani voltajı her zaman aktif. Hiçbir zaman voltajını sıfıra düşürmüyor. Ve sürekli grafik işlemcimiz çok az da olsa işlem yapmadığı zaman çok az da olsa bir güç tüketimi halinde bulunmuş oluyor. Orijinal değeri telefonun Coarse Demand olarak açıklanmış arkadaşlar. Demand seçeneğinde grafik işlemcisinin temel elektriği değil de grafik işlemcisinin her çekirdeğinin gücü yani harcadığı enerji kontrol edilebiliyor ayrı ayrı. İşlem açısından bu biraz daha faydalı, biraz daha verimli olsa da Coarse Demand ayarına göre bu tespitleri yapmak ve grafik işlemcisini bu kadar anlık olarak her çekirdeğini kontrol etmek Coarse Demand ayarına göre daha fazla pil harcıyor şeklinde açıklama yapılmış arkadaşlar. O yüzden biz Demand değil de Coarse Demand seçiyoruz. Genel olarak grafik işlemciye giden ana gücü işlem yapmadığı zaman keserek güç tasarrufu sağlamış oluyor. Son olarak GPU voltaj kontrol bölümünde ise grafik işlemcimizin hangi frekans değerlerinde hangi voltajlarda çalışacağını ayarlamamıza yarayan bölüm arkadaşlar. Bu ayarları ne çok yüksek ne de çok düşük ayarlamanızı tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ortalama bir ayar yapmanız en uygun olacaktır. Eğer fazla yüksek ayarlarsanız voltaj değerlerini tıpkı işlemcilerde olduğu gibi grafik işlemciniz de fazla ısınacaktır ve zarar görebilir. Çok fazla yüksek ısıda çalıştığı zaman. Çok düşük ayarlarsanız da telefonun kilitlenmesine ve donma problemlerine, stabil çalışmama, dengesiz, düzensiz çalışma problemlerine sebep olabilir arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.